Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili Oğlaklar, 2026 yılının en çekici gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat tutulması, güneş tutulması. Sizin için maddi güven, özdeğer ve üretim gücü alanında köklü bir değişim getiriyor. Çünkü bu tutulma haritanızın ikinci evinde, yani para, kazanç, sahip olduklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: gerçek güven sahip olduklarından değil, kim olduğunu hatırladığında doğar. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda size yeni bir kazanç modeli, farklı bir gelir kaynağı ya da parayla olan ilişkinizi yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le kare açıda maddi konularda ani gelişmeler, sürpriz değişimler ya da beklenmedik giderler gündeme getirebilir. Bu durum sizi ilk etapta huzursuz da edebilir, çünkü Oğlak doğası istikrarı sever ama Uranüs'ün mesajı açık. Gerçek istikrar değişime direnmekte değil, ona akıllıca uyum sağlamakla kurulur. Bu tutulma sizi finansal anlamda daha yenilikçi, dijital ya da bağımsız bir düzene yönlendiriyor olabilir. Bazılarınız için bu iş modelini dönüştürmek, bazılarınız için ise pasif gelir, yatırım ya da farklı kazanç yolları geliştirmek anlamına gelebilir. Paraya bakışınız kökten değişiyor. Artık sadece kazanmak değil, değer üretmek istiyorsunuz. İkinci ev yalnızca maddi kazançları değil, aynı zamanda özdeğer duygusunu da temsil eder. Bu tutulmayla birlikte kendinize biçtiğiniz değeri yeniden sorgulayabilirsiniz. Belki uzun süredir görünmeyen emeğinizin fark edilmesini bekliyorsunuz. Belki de değerinizi dış onaylara bağladığınız bir döngü sona eriyor. Kova tutulması burada size şu mesajı veriyor: kendini değerli kılmak kimseye değil, kendine verdiğin söze bağlıdır. Bu yüzden bu dönem kendi yeteneklerinizi sahiplenme ve kendi emeğinize hakkını verme zamanı. Bu tutulma ben neyi iyi yapıyorum, ne üretiyorum ve bundan nasıl bir tatmin duyuyorum sorusunun cevabını size getirecek. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Bu kavuşum haritanızın üçüncü evinde, yani iletişim, fikir üretimi ve zihinsel bağlantılar alanında gerçekleşiyor. Bu etki size duygusal ve yaratıcı zekanızı kazanca dönüştürme fırsatı getiriyor. Venüs burada diyor ki zihninle değil kalbinle iletişim kur. Yazı yazmak, konuşmak, öğretmek, danışmanlık vermek veya sosyal medya üzerinden üretim yapmak isteyen oğlaklar için bu dönem büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de tek kare açı yapıyor hepsi birlikte. Yani geçmişten gelen mantık odaklı düşünce sistemleri, biçimleri ya da fazla mükemmeliyetçi yaklaşımlar akışa engel olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümünün mesajı çok net. Bazen kazanmanın yolu teslim olmaktan geçer. Yani sezgilerinize güvenin, her şeyi analiz etmeye çalışmayın. Kalbiniz size ne diyorsa orada bereket vardır. Gökyüzünde Neptün'le Satürn de Koç burcunda kavuşum halindeler. Dördüncü evinizdeler, yani ev, aile, içsel güven alanında gerçekleşiyor. Bu etkiyle birlikte hem fiziksel hem de duygusal temellerinizi yeniden inşa edeceksiniz. Bazılarınız taşınabilir, ev düzeninde değişiklik yapabilir, bazılarınız içinse bu süreç geçmişle barışma anlamına da gelebilir. Satürn size istikrar kurmayı öğretirken Neptün iç huzurunun önemini hatırlatıyor. Birlikte size şunu söylüyorlar:
Güçlü bir ev sadece duvarlarla değil, sevgiyle inşa edilir. Bu tutulma döneminde hem maddi hem duygusal anlamda sizi gerçekten güvende hissettiren temeller kurmak önceliğiniz olacak. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda ve Jüpiter'le üçgen açıda. Bu sizin için özellikle zihinsel üretim, yazı, konuşma, pazarlama ve iletişim alanlarında büyük bir fırsat getiriyor. İlham gücünüz yüksek, sezgileriniz açık, sözleriniz etkili olacak. Bu enerji kazancınızı kelimeler, fikirler ya da yaratıcılıkla kazanma potansiyelinizi de arttırıyor. Yani aklınızla ürettiğiniz her şey değerlenecek. Gökyüzü size diyor ki sözlerinle sevgiyi kur, çünkü evren onları gerçekliğe dönüştürecek. Sevgili oğlaklar, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için hem maddi hem manevi anlamda yeniden yapılanma enerjisi taşıyor. Parayla, emekle ve değerle olan ilişkiniz değişiyor. Artık güven yalnızca birikimle değil, kendinize duyduğunuz inançla tanımlanacak. Bu tutulma size diyor ki gerçek zenginlik kim olduğunuza dair inancınızda gizli. Yani artık kendi emeğinizin değerini biliyor ve bu değeri dünyaya göstermekten çekinmiyorsunuz. 2026 yılı boyunca sizler sadece kazanan değil, değer yaratan olacaksınız. Bu evrenin mesajı net, köklerin sağlam, vizyonun özgür oldukça hiçbir şey seni yıkamaz. Sevgili oğlaklar, 3 Mart'ta yaşanacak olan Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için yönünüzü, inançlarınızı ve yaşam felsefenizi tamamen dönüştürebilecek nitelikte. Bu tutulma haritanızın 9. evinde, yani inançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ve yaşam alanında gerçekleşiyor. Evren size diyor ki gerçek anlamını bulma zamanı geldi. Artık sıradan düşünceler, dar bakış açıları ya da yüzeysel hedefler sizi tatmin etmiyor olabilir. Bu tutulma dünyaya ve yaşama bakışınızı derinlemesine değiştirecek. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte kavuşumda, bu eski bir inanç sisteminin, eğitim biçiminin veya yaşam anlayışının artık size hizmet etmediğini gösteriyor. Belki uzun zamandır benimsediğiniz bir düşünce yapısı ya da sizi sınırlayan bir doğru algısı artık çözülüyor. Bu tutulma size yeni bir dünya görüşü kazandırıyor. Balık burcundaki güneş kuzey ay düğümüyle kavuşumda 3. evinizde, yani artık öğreten değil öğrenen olma zamanı. Evren sizden bilginizi daha sade, daha paylaşılabilir bir hale getirmenizi istiyor. Artık büyük teoriler değil, gerçek iletişim ve bağlantılar önemli. Bu tutulma zihninizi açıyor ama aynı zamanda kalbinizi de bilginin içine dahil etmenizi istiyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 12. evinizde. Bu ev bilinçaltınızı, gizli korkularınızı ve bastırdığınız arzularınızı temsil eder. Bu da demek oluyor ki tutulma sadece düşüncelerinizi değil, ruhunuzun derinliklerinde harekete geçiyor. Belki uzun süredir bastırdığınız bir endişe ya da geçmişten taşıdığınız bir inanç kalıbı ya da korku yüzeye çıkabilir. Lilith burada diyor ki artık kendi gölgenden korkma. Bu süreç özellikle ruhsal farkındalık, meditasyon, terapi ya da bilinçaltı çalışmaları açısından çok güçlü bir dönem olabilir. Kendinizi affetmek, geçmişin yüklerini serbest bırakmak için de çok büyük bir fırsat. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 3. evinizde, zihin, iletişim ve öğrenme alanınızda. Uranüs ise 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk ve kendini ifade etme alanında ilerliyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı fikirlerinizin, düşünce biçiminizin ve iletişim tarzınızın değişeceğini gösteriyor. Belki bir konuda artık susmak istemiyorsunuz. Belki fikirlerinizi, yazılarınızı ya da düşüncelerinizi daha özgürce ortaya koymak istiyorsunuz. Uranüs 5. evde yaratıcılığını bastırma demektir. Bu tutulma sizden kalıpların dışına çıkmanızı, kendinizi daha cesur ifade etmenizi istiyor. Sanatsal, akademik veya entelektüel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sözcükleriniz artık sıradan değil, dönüştürücü bir etki taşıyor. Tutulmanın en güzel enerjisi ise Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 3. evinizde, retro Jüpiter ise 7. evinizde yer alıyor. Bu ikili
arasındaki üçgen açı yakın çevrenizden, eşinizden veya ortaklarınızdan güçlü bir destek alacağınızı gösteriyor. Retro Jüpiter geçmişte kopan bir iletişimi yeniden canlandırabilir. Belki bir anlaşmazlık düzelir, belki eski bir dostluk yeniden kurulur. Ama bu kez iletişim, anlayış ve şefkat üzerine kurulacaktır. Bu tutulma size dilinizle iyileştirin diyor. Sözleriniz insanlara umut olabilir. Kelimeleriniz köprüler kurabilir. Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir sekstil açı var. Satürn 4. evinizde, Plüto ise 2. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı hem maddi hem duygusal olarak sağlam bir temel oluşturmanızı destekliyor. Uzun süredir sarsılmış olan güven duygunuz artık kalıcı şekilde yeniden yapılanabilir. Belki ev değiştiriyorsunuz, belki işinizin yönü, gelir modeliniz değişiyor olabilir. Ama bu kez temel sağlam, artık yıkılmadan yeniden kurmak mümkün. Bu tutulma sırasında eğitim, yayıncılık, medya veya uluslararası konularda gelişmeler yaşanabilir. Eski inançlarınızı, ideallerinizi sorgulayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar, terapi veya bilinçaltı farkındalığı çok faydalı olur. Aile içi güven temaları yeniden yapılanıyor olacak. Fikirlerinizde insanları etkileme potansiyeliniz çok yüksek. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizi zihinsel bir yeniden doğuşa hazırlıyor. Artık bilgi değil, bilgelik zamanı. Evren size diyor ki gerçek güç her şeyi kontrol etmekte değil, akışı anlamakta saklı. Artık eski kalıplardan, geçmiş korkulardan özgürleşin. Kendinize yeni bir anlam tanımlayın. Çünkü bu tutulma size neden yaşadığınızı hatırlatacak. Gökyüzü size diyor ki anlam arayışın bitmiyor ama artık cevap sende. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması gerçek güçle görünmeyeni gösterecek size. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani dönüşüm, ortak paylaşımlar, krizler, finansal ortaklıklar ve derin duygusal bağlar alanında bu tutulma sizin için hem bir son hem bir yeniden doğuş. Artık yüzeyde kalma dönemi bitiyor, evren sizi kendi iç derinliğinize çekiyor. Aslan burcundaki güneş ve ay kavuşumu sizin görünmeyen güçle yüzleşmeniz anlamına geliyor. Hayatınızda paylaşılan kaynaklar, miras, borç, sigorta, yatırım ya da ortak gelirler gibi temalar gündeme gelebilir. Ama bu sadece maddi bir alan değil, aynı zamanda ruhsal dönüşümünde evi. Bu tutulma size soruyor. Gerçekten neye tutunuyorsun? Korkular mı, kontrol mü yoksa içsel güven mi? Sevgili oğlaklar olarak genellikle güç sizde olsun istersiniz ama bu tutulma sizi teslimiyetin de bir güç biçimi olduğunu hatırlatıyor. Kontrolü bırakabildiğiniz yerde gerçek dönüşüm başlayacaktır. Jüpiter ve Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşumda zihinsel derinliği, sezgisel zekayı ve psikolojik farkındalığı büyütüyor. Bu dönemde gizli bilgiler, sırlar veya geçmişte saklı kalan gerçekler açığa çıkabilir. Sizler için bu süreç gizli olanı fark etme enerjisidir. Bir konuşma, bir belge ya da beklenmedik bir itiraf bu duruma bakışınızı tamamen değiştirebilir. Aynı zamanda bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani maddi güvenlik konularında kontrol savaşı verebilirsiniz. Bir yandan paylaşmayı öğrenirken diğer yandan kendi sınırlarınızı korumayı test ediyorsunuz. Plüton'un etkisiyle güç dinamikleri yeniden yazılıyor. Artık bağımlılık yaratan ilişkilerden, sizi aşağı çeken ortaklıklardan özgürleşiyorsunuz. Bu tutulma sizin için hem duygusal hem finansal reset enerjisidir. Venüs ise bu tutulma esnasında Terazi burcunda, Neptün de Koç burcunda ve birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu da sizin için kariyer ve ev, aile arasında dengeyi sağlama, sorgulama dönemi başlatıyor. Belki işteki bir ilişki ya da ailedeki bir bağ sizi zorluyor. Kimin ne kadar dürüst olduğu, kimin sizden ne sakladığı gözlerinizin önüne serilebilir. Neptün'ün etkisiyle bazı gerçekler sesli gelebilir ama
Venüs terazide size diplomasiyle çözüm üretme gücü veriyor. Yani kesin değil, zarif dönüşümler zamanı, ilişkilerde ya da işte güven teması öne çıkıyor. Kiminle aynı gemide yol aldığınızı artık çok daha net göreceksiniz. Bu tutulma esnasında gökyüzünde de harika bir hava üçgeni var. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto da Kova burcunda. Bu enerji sizin için stratejik düşünme, analitik zeka ve sosyal bağlantılarda büyük avantajlar getiriyor. İş ortamında zekanızla fark yaratabilir, bir fikri projeye, bir projeyi gelire dönüştürebilirsiniz. Uranüs'ün 6. evinizde oluşu günlük yaşamınızda, iş hayatınızda ani fırsatlara işaret ediyor. Plüton'un 2. evinizde olması ise gücü nasıl kullanacağınızı sorgulatıyor. Bu üçgen hem zihinsel hem finansal ustalığı destekliyor. Kısacası evren aklınla büyü diyor ama bunu yaparken kalbini de unutmaman gerektiğini hatırlatıyor. Mars da Yengeç burcunda, bu süreçte sizin 7. evinizde, bu ilişkilerde hem çekim hem de çatışma enerjisini getiriyor. Bazı ortaklıklar derinleşirken bazıları sınanabilir. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda size kaderinizle uyumlu yeni bir bağlantı getirebilir. Bu süreçte beraber mi yürüyoruz yoksa yollar ayrılıyor mu sorusu belirleyici olacak. Ama Mars'ın Güney Ay düğümüyle sekstili geçmişten gelen bir ilişkiyi barışla sonlandırma enerjisi de taşıyor. Yani bitişler bile size huzur getirebilir. Kuzey Ay düğümü bu tutulma sırasında Kova burcunda, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için benim param bizim gücümüz temasını gündeme getiriyor. Artık yalnızca bireysel kontrol değil, ortak refah bilincini öğreniyorsunuz. Bu tutulma ben kazanayım enerjisinden beraber büyüyelim enerjisine geçiştir. Gerçek güven sadece bankada değil, güvendiğiniz bağlarda, dürüst işbirliklerinde gizlidir. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi gölgelerinizde ışığı buluyorsunuz. Artık güç dışarıda değil, sizin derinliklerinizde. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin için içsel krallığınızı uyandırıyor. Korkuların yerine farkındalık, kontrolün yerine güven geliyor. Bu tutulma gücü dönüştürme sanatıdır ve siz bu dönemde kendi içsel otoritenizi yeniden tanımlıyorsunuz. Evren diyor ki, gerçek liderlik önce kendi karanlığını tanımakla başlar ve siz bunu başarıyorsunuz. Bu 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için düşünme biçiminizi, iletişim tarzınızı, fikirlerinizi ve çevrenizle kurduğunuz bağlantıları dönüştüren çok güçlü bir göksel dönüm noktası olacak. Bu tutulma söylediklerinizle düşündükleriniz arasındaki farkı kapatmanızı istiyor. Ve size güçlü bir mesaj getiriyor. Sözünün titreşimi geleceğini şekillendiriyor diyor. Bu tutulma zihin dünyanızda derin bir temizlik başlatıyor. Artık hangi düşünceler size hizmet ediyor, hangileri sizi sınırlıyor, bunu net biçimde göreceksiniz. Kardeşler, yakın çevre, iletişim, eğitim, yazı, sosyal medya, kısa seyahatler, bu alanlarda önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Bir mesaj, bir konuşma ya da bir fikir hayatınızın yönünü değiştirebilir. Gökyüzü size diyor ki artık susmayın. Ama konuşmadan önce de kalbinizden süzün. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev düşünce yapısı, öğrenme biçimi, iletişim, yazı, bilgi paylaşımı ve kardeşlerle ilişkiler alanıdır. Bu tutulma zihinsel yüklerinizi temizlemeniz için geliyor. Belki uzun zamandır çözülmemiş bir iletişim sorunu sonlanacak. Belki de bir kardeşle ya da yakın arkadaşla aranızdaki mesafe artık kapanacak ya da netleşecek. Ama her şekilde iletişim biçimimiz değişecek. Artık duygularınızı bastırmadan sezgisel ama net bir şekilde ifade etme zamanı. Balık enerjisi burada diyor ki gerçek iletişim kelimelerle değil, niyetle başlar. Tutulma sırasında Güneş Merkür'le Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve Uranüs'le de kare açı yapacaklar ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı kalıbı zihinsel olarak sarsabilir.
ama aynı zamanda farkındalığa götürür. Uranüs sizi rutin düşüncelerden çıkarır. Artık farklı düşün, farklı konuş, farklı öğret der. Medya, eğitim, yazı, iletişim veya teknolojiyle ilgili alanlarda ani gelişmeler yaşanabilir. Belki bir projeniz öne çıkar, belki yeni bir fikirle yön değiştirirsiniz. Bu tutulma zihin kalıplarınızı kırıyor. Eskiden doğru sandığınız şeyler artık anlamını yitirebilir. Çünkü şimdi sezgisel bilgiye, kalp rehberliğine geçiyorsunuz. Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var bu tutulma esnasında. Bu enerji özellikle ilişkiler ve aile içi iletişim konularında sizi test edebilir. Mars tepki vermek ister. Satürn ise önce düşün sonra konuş der. Bu yüzden bu dönemde sözleriniz çok etkili olabilir. Hem iyileştirici hem de yıkıcı anlamda. Bu tutulma size dilini ustaca kullanmayı öğretiyor. Bir cümleyle köprü kurabilir ya da köprüleri yakabilirsiniz. Bu nedenle sezginizi öfkenizin önüne koyun lütfen. Ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile Kova Burcu'ndaki Retro Plüto arasında da bu tutulma esnasında üçgen açı var. Neptün ise her ikisine birden sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon bilgiyi güçle birleştirme enerjisini getiriyor. Artık sadece bilgi toplamak değil, anlamlı hale getirmek istiyorsunuz. Belki öğretmek, yazmak ya da paylaşmak istiyorsunuz ve evren sizi bu yönde destekliyor. Bu açılar sezgisel zekanızı da arttırır. Rüyalarınız, iç sesiniz, ilham anlarınız güçlü hale gelir. Artık sadece mantıkla değil, hissederek düşüneceksiniz. Aslan, Boğa, Yay burçlarında oluşan büyük bir üçgen var. Size vizyon, özgüven ve yön bulma enerjisi kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümü de bu üçgene dahil olmasıyla gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu kalıp artık size diyor ki artık küçük düşünme. Bir fikriniz, bir projeniz ya da bir hayaliniz varsa bu tutunma o hayali somut bir yöne dönüştürmenizi sağlayacak. Belki yazmaya başlarsınız, belki topluluk önünde konuşursunuz, belki de bir öğretici ya da rehber olarak ortaya çıkarsınız. Uçurtma enerjisi içsel bilgeliğinizi toplumsal katkıya dönüştürür. Yani artık sadece öğrenmek değil, öğretmek de zamanı. Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açı yapıyor bu tutulma esnasında. Bu enerji özellikle iletişimde duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bir yandan diplomatik davranmak istiyorsunuz ama diğer yandan duygularınız da kabarıyor. Bu tutulma size diyor ki gerçek zarafet duygularını bastırmak değil, bilinçle ifade etmektir. Bu açı aynı zamanda kısa yolculuklar, sözleşmeler veya anlaşmalarla ilgili beklenmedik gelişmeler de getirebilir. Karar verirken kalbinizi dinleyin, sadece mantığa yaslanmayın. Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında da bir üçgen açı var. Olumlu bir açı bu tutulma esnasında size özgüvenli yapı kurma gücü kazandırıyor. Bu açı düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenizi sağlar. Belki eğitim alanında yeni bir adım, belki yazılı sözlü bir projede kalıcı bir başarı. Jüpiter diyor ki büyü, Satürn diyor ki ama temelden büyü. Yani hem genişlemek hem de sağlamlaşmak mümkün bu dönemde. Bu enerjiyle birlikte uzun vadeli bir fikriniz şimdi hayat bulabilir. Sevgili oğlaklar, bu balık tutulması size şunu söylüyor. Düşünceler, kelimeler kadere dönüşüyor. Artık konuşma biçiminiz, inançlarınız, fikirleriniz sizi dönüştürüyor. Sözlerinizin gücü hayatınızın yönünü belirleyecek. Tutulma size hem içsel hem dışsal iletişimde bir temizlik fırsatı sunuyor. Negatif düşünceleri geride bırakın ve kalpten gelen kelimelerle yeni bir yol açın. Bu tutulma sevgili oğlaklar zihninizin kapılarını aralıyor. Artık düşündüğünüz gibi konuşacak, konuştuğunuz gibi de yaşayacaksınız. Ve o anda fark edeceksiniz ki bilgelik sessizlikten değil, doğru sözcüklerden doğar. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın.
Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.